Atilla İlhan'ın şiirlerini bilmeyen yoktur. Bilmediğini düşünenler bile aslında biliyordur. Ben sana mecburum bilemezsin. Ya da Aysel git başımdan, ben sana göre değilim desem hatırlarsınız değil mi? Şarkılarda, filmlerde, sosyal medyada her yerde hala karşımıza çıkan zamansız şiirler bunlar. Bir anın içinde hapsolmamış, yaşayan, büyüyen şiirler. Bu videoda Atilla İlhan'ın kendi anlattıklarından yola çıkarak onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Hayatındaki 3 büyük kırılma noktasına değinmeden önce kısaca bakalım şairimiz nerede doğmuş ve hayatına neler sığdırmış. Atilla İlhan 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geliyor. 1941 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirleriyle yakalanınca henüz 16 yaşındayken tutuklanarak cezaevine götürülüyor. 2 ay hapis yatması yetmezmiş gibi bir de Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına dair bir belge veriliyor ve eğitim hayatına ara vermek zorunda kalıyor. Danıştay kararıyla 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazanarak İstanbul Işık Lisesi'ne yazılıyor. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı CHP şiir armağanında Cebberoğlu Mehmet şiiriyle dönemin pek çok ünlü şairini geride bırakarak ikincilik ödülünü alıyor ve 1946'da mezun oluyor. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoluyor. 16 yaşında yaşadığı tutuklanma hikayesi hayatını alt üst eden ve kendi deyimiyle de tüm sanatçı kişiliğine etki edecek bir olay olarak geçmişinde kalıyor. Bu konuyu sırası geldiğinde daha detaylı anlatacağım. Ancak şunu söylemek istiyorum ki 80 yıllık hayatına 56 kitap, 6 film senaryosu, 7 dizi senaryosu sığdırmış biri olarak Atilla İlhan bir şairden çok daha fazlasıdır. Atilla İlhan katıldığı bir programda bir insanın hayatı genellikle hayal kırıklıklarıdır. Onların hikayesidir. Benim hayatımda bu anlamda 3 büyük olay cereyan etmiştir diyor ve başlıyor hayat hikayesini anlatmaya. 1930'lu yılların ortalarında babasının Konya'nın Ilgın ilçesine kaymakam olarak gitmesiyle ilk hayal kırıklığını yaşamış. Çünkü Anadolu'yu kitaplardan öğrendiği kadar biliyordu. Zengin, bolluk ve bereket dolu bir yer olmalıydı. Ancak gördüğü manzara hiç de öyle değildi. Bakımsız, fakir bir Anadolu görmüştü. Bu yaşadığı hayal kırıklığının hayatındaki etkisini anlatırken beni memleketim hakkında gerçek fikirlere sahip olmaya iten ilk olay budur der. Atilla İlhan ortaokul yıllarında Konya'dayken lisede yine İzmir'dedir. Ancak bu sefer onun için çok daha büyük bir yıkım yaşanacaktır. Atilla İlhan aslında küçük yaştan itibaren şiirle ilgilenmiştir. Çünkü babası da boş vakitlerinde şiir okumayı hatta yazmayı severmiş. Bu yüzden çocukluk yıllarından başlayan bir tutkuydu şiirle ilgilenmek. Şiirle olan ilişkisini bu ilgim bana çok pahalıya mal oldu diye anlatır ve devam eder. Bir gün öncesine kadar okuldaki arkadaşlarıyla görüşen, şakalaşan bir çocuk, ertesi gün çevresinde idam mahkumlarını, katilleri ve buna benzer diğer bazı insanları görürse neler hisseder, bunu düşünmeniz gerekir. Öyle ki tek suçu bir şairin şiirini okumak olan bir çocuğun ağır cezadan yatan mahkumlarla aynı yerde olması gerçekten korkunç. Ama hikaye burada da bitmiyor. Atilla İlhan'ın babasının arkadaşları kendisini hapishaneden kurtarmak için avukatlarıyla farklı bir yola başvurur. O dönemde asabiyeci olarak bilinen hekimden alınacak bir sağlık raporu ile onu kurtarmayı düşünürler. Ama şanssızlık o ki İzmir'deki hastanedeki asabiyeci hekim gitmiştir. İzmir'e en yakın asabiyeci hekim o dönemlerde Manisa Tımarhanesi, yani bugünkü adıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'dir. Atilla İlhan bu süreci anlatırken 16 yaşındaki bir çocuğun bir tımarhanede 200 akıl hastası arasında 3 hafta müşahede altında kalması ne demektir bir düşünün diyor. Ne kadar korktuğunu ve ne kadar çaresiz hissettiğini hayal bile edemiyorum. Tüm bu olanların sonunda hapishaneden kurtulsa da videonun başında bahsettiğim gibi eğitim hayatı bir süreliğine kısıtlanıyor. Atilla İlhan'ın hayatındaki 3. büyük kırılma ise 1948 yılında oluyor. Çünkü bu yıllarda hala günümüzde bile büyülü bir yer olan Paris'e gidiyor. Ve oradaki insanların Türkiye'ye olan bakış açısını görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Küçümseyici, aşağılayıcı bir tutum ile karşılaşıyor. Bu durumu anlatırken şöyle diyor: Batı'nın bizden istifade etmek istediği açık ama bizi kendi arasına almadığı da açık. Atilla İlhan Türkiye'ye geri döndüğünde yine başı polisle derde giriyor. Özellikle Sansaryan Han'daki sorgulamalar, ölüm, tehlike, gerilim temalarının işlendiği eserlerinde önemli rol oynuyor. Atilla İlhan ilk şiirlerinde bu gerilim havasını çok yansıtmasa da özellikle Bela Çiçeği gibi kitaplarında eski günleri andığı, eleştiri içeren şiirler yayımlıyor.
Ve tabii ki bu sebepten birkaç kez gözaltına alınıyor. 1950 yılları İstanbul, İzmir, Paris üçgeni içerisinde geçiren Atilla İlhan, bu dönemde adını yavaş yavaş Türkiye çapında duyurmaya başlıyor. Türkiye'ye döndükten sonra hukuk fakültesindeki öğrenimini sürdürse de son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bırakıyor. Sinemayla olan ilişkisi de yine bu dönemde 1953'te Vatan Gazetesi'nde sinema eleştirileri yazmasıyla başlıyor. 1953'te ilk romanı Sokaktaki Adam yayımlandığında aslında 10 roman yazmıştır. Bunları hiç gün ışığına çıkarmamıştır. Atilla İlhan bunun sebebini bir söyleşide şöyle açıklıyor. Birçok roman yazdım daha önceden ama neden yayımlamadım? Çok akıllıca bir sebebi vardı. Çünkü biliyordum ki yazarlar ilk romanlarında kendilerini anlatırlar. O da romancılık değildir, günlük tutmaktır. Atilla İlhan'ın Sokaktaki Adam romanı zenciler birbirine benzemez ve Kurtlar Sofrası eserleriyle birlikte bir üçlemeyi oluşturur. Ayrıca bu ilk romanı Atilla İlhan'ın eski eşi Biket İlhan tarafından 1995'te filme çekilmiştir. Atilla İlhan romanının 1953 yılındaki ilk basımında ön sözü şunları yazmıştır. Sokaktaki Adam'da hareket öğesini, psikolojik öğeyi, romantik öğeyi tıpkı senaryoda olduğu gibi dengeli olarak kullanmaya çalıştım. Ve gerekli gördüğüm yerlerde hareketi planlara ayırdım. Hatta dekupaj yaptım. Bence 20. yüzyılın romancısı, okuyucusunun bir sinema seyircisi olduğunu bir an bile aklından çıkarmamalıdır. Bu yönden baktınız mı, Sokaktaki Adam sinematografik bir romandır. İçleme iyice sindirilmiş, söylev ya da monolog olarak değil, hareket ve eylem olarak deyimlenmiştir. Atilla İlhan'ın o yıllarda bahsettiği şey şu an günümüz toplumunda daha da anlaşılır oluyor. Bunu o dönemde anlayıp romanını uyarlamış olması ileri görüşlülüğünü de gösteriyor. Görsel sanatlardaki ilerlemeyi hesaba katarak romanlarını adeta bir senaryo gibi yazmış. Bırakın o dönemi, bence şu anki dönemde bile bunu düşünen yazar sayısı oldukça azdır. Gelelim 1957 yılına. Bu dönemde Atilla İlhan Erzincan'da askerliğini yapıyor ve İstanbul'a dönüyor. Burada sinema çalışmalarına da ağırlık veriyor. 15'e yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza atıyor. Atilla İlhan'a ilk defa kaptan lakabı Paris yıllarında veriliyor. Paris'te yaşadığı bir dönem sakal bırakması arkadaşları tarafından beğeniliyor ve bunun üzerine kendisine kaptan diye hitap ediyorlar. Muhtemelen Ali Kaptanoğlu ismine ilham veren de bu lakap olmuştur. İlerleyen yıllarda Atilla İlhan sinemada aradığını bulamıyor ve 1960'ta Paris'e geri dönüyor. Sosyalizmin geldiği aşamaları ve televizyonculuğu incelediği bu dönemde babasının vefatıyla birlikte hayatında yeniden İzmir dönemi başlıyor. 8 yıl İzmir'de kaldığı dönemde Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürütüyor. 1968'de Biket İlhan ile evleniyor ve evlilikleri 15 yıl sürüyor. Eşi Biket İlhan bir röportajda Atilla İlhan'ın çalışma şekliyle ilgili gözlemlediklerini anlatıyor. Çalışırken huzurlu ve düzenli olduğunu söylüyor. Şiir yazmasını ise şu şekilde anlatıyor. Şiir yazarken bir özelliği vardır. Kesinlikle masa başına geçip yapmaz bu işi. Daha çok dolaşarak ve mırıldanarak yazar şiirlerini. Şiirleri yazarken şiirin sesini duyması onun için önemlidir. Hatta onu ilk defa Karşıyaka vapur iskelesinde gördüğümde kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Çok merak etmiştim ama tanışmadığımız için soramamıştım bunu kendisine. Tanıştıktan sonra şiir yazdığını öğrendim. Bu arada bu içeriği hazırlarken Atilla İlhan'ın konuk olduğu bir programda anlattıklarından faydalandım. Çünkü en güvenilir kaynak kişinin kendisidir. Videoyu TRT Arşiv kanalında YouTube'da bulabilirsiniz. Dilerseniz siz de onu kendi anlatımıyla dinleyebilirsiniz. Hayattayken kendi hayat hikayesini anlatmış olması bence bizim için bir hazine değerinde. Şimdi 1973 yılına gelelim. Atilla İlhan 1973'te Bilge Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşınıyor. Sırtlan Payı ve Yaraya Tuz Basmak adlı romanlarını da Ankara'da yazıyor. 1970'lerde Türkiye'de televizyon yayınlarının başlaması ve geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte Atilla İlhan da senaryo yazmaya geri dönüyor. 1981'e kadar Ankara'da kalan yazar, Fena Halde Leman adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul'da gazetecilik serüvenini Milliyet Gazetesi ve Gelişim Yayınları ile sürdürüyor. Bir süre Güneş Gazetesi'nde yazan Atilla İlhan 1993-1996 yılları arasında Meydan Gazetesi'nde yazmaya devam ediyor. 1996 yılından 2005 yılına kadar köşe yazılarını Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürüyor. Atilla İlhan'ın 80'li yıllarda senaryosunu yazdığı 8 Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar ve Yarın Artık Bugündür dizileri de halk tarafından beğeniyle izlenmiştir.
Atilla İlhan ömrü yettiğince üretmiş, hem Türk edebiyatına hem de Türk sinemasına büyük katkı sağlamıştır. Ne yazık ki 1985 yılında bir kalp krizi geçirmiş ve bu tarihten sonra da kardiyolojik sorunları sürmüştür. 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayata veda etmiştir. Ama gönüllerde ve edebiyat dünyasında hala yaşamaya devam ediyor.